Ama bu sarayın bitiş tarihi Karl Johan öldükten 5 sene sonra bitiyor. Yani Karl Johan bu sarayın bitişini görmüyor arkadaşlar. Öyle bir durum var. Wow. Kışın Oslo yukarıdan bak. Şu bina, şu bina. Vay anasına. Şimdi size hem Kraliyet Sarayı'nı dışarıdan göstereceğim, hem de hikayesini anlatacağım. İçine giremiyorum çünkü para istiyorlar. Tahmin edin bende ne yok? Para yok. O yüzden böyle bir durum var yani. Bu gördüğünüz upuzun cadde de abi Karl Johan. İşte o en ünlü caddesi yani. Burada saray var. Saray buradan böyle ayrılıyor. Dümdüz gidiyor ve Taksim'e ve Oslo'nun Taksim'ine bağlanıyor. Ve burası. Önünde nöbetçiler var bak. Aynı Anıtkabir'deki gibi. Böyle bir ortam. Şimdi size bahsetmiştim ya arkadaşlar. Eskiden İsveç ve Norveç tek bir ülke. Yani tek bir krallık. Öyle birbirinden bağımsız iki ülke değil. Neyse işte ondan sonra bu sarayın inşaatı arkadaşlar. Karl Johan tahta oturuyor ve o sene inşaatı başlanıyor. Ama bu sarayın bitiş tarihi Karl Johan öldükten 5 sene sonra bitiyor. Yani Karl Johan bu sarayın bitişini görmüyor arkadaşlar. Öyle bir durum var. Ondan sonra bu saray yani 1825 yılında inşa edilmeye başlanıyor ve 1849 yılına kadar tamamlanamıyor. Yani inşaat arkadaşlar tam 24 sene sürüyor. Ve aynı zamanda dediğim gibi hani burası hala kraliyet ailesi tarafından ikametgah olarak kullanılıyor arkadaşlar. Okuduğuma göre içeriye giriş 135 kron yani 0 at 13,5 euro yapıyor. Öyle bir şey var. Geldiğinizde isterseniz içeriği görebilirsiniz 135 kron verip. Yani turlar oluyor galiba. İçeriği rehberli de ziyaret edebiliyorsunuz diye biliyorum. Böyle rehberli falan ziyaret ederseniz bir saat 2 saat falan sürüyor. 172 tane odası olduğu falan öyle bir şey okumuştum. Doğrudur yani. Ama çok da görkemli bir saray değil açıkçası. Hani bizim Dolmabahçe falan daha iyi. Genelde Avrupa sarayları çok daha görkemli olur. Ama burası çok da büyük bir yer değil işte. Buradan böyle saraydan başlıyor. Karl Johan. İşte Karl Johan yaptırıyor bu sarayı anladığım kadarıyla. Ondan sonra Karl Johan Caddesi de böyle Oslo'nun içine doğru gidiyor abi. Çok güzel yani. Burada saray var. Sonra yürüyorsun. Çarşıdasın, İstiklal'desin yani. Ne kadar harika bir şey. Aynı bizim şey gibi. Yani Dolmabahçe'den yukarı çıkıyorsun. Beşiktaş'tan. Ondan sonra bir bakıyorsun işte İstiklal falan var yani. Çok hoş bir şey yani. Buraya da gördüğümüze göre şimdi şehrin birazcık böyle çok hafif batı yakasında bir Aker Bridge diye bir yer var. Size orayı göstereceğim. Bir de arkadaşlar Norveç'le ilgili şöyle ilginç bir bilgi daha var. Şimdi ben size söyledim yani Norveç gerçekten dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından biri. Çünkü İngiltere ile beraber Kuzey Denizi'nde şey buluyorlar. Kuzey Buz Denizi'nde hatta. Kuzey Denizi demeyeyim. Kuzey Buz Denizi'nde beraber petrol buluyorlar ve bunu paylaşıyorlar. Ondan sonra dünyanın en büyük petrol ihracatçıları haline geliyor Norveç'te. Norveç hiçbir şekilde vatandaşlarının petrolle hani araç kullanmasını desteklemiyor. Hatta ben birkaç tane Norveçliyle konuştuğum zaman demişlerdi ki hani işte bu black money yani kara para demişti. Abi dedim ne kara parası? Hani dedim acaba yolsuzluk mu var bu işte falan diye düşündüm. Ya abi dedim niye kara para olsun? Yok dedi ya dedi ne yolsuzluğu dedi. Norveç'te böyle bir şeyde yolsuzluk olabilir mi dedi. Sadece dedi doğa dostu değil dedi. Ya abi dedim saçmalama gözünü seveyim ya. Gerçekten adam hani sırf doğa dostu olmadığı için black money kara para dedi yani paraya. Yok dedim ne alakası var hani bir de şu açıdan bak. Dünyada insanlar temel enerjiye ulaşamadığı sürece dedim iklim değişikliği böyle devam edecek dedim yani. Hani sen petrol üretmediğin zaman dünyadaki petrol fiyatı artacak. Afrika'daki insan temel enerji ihtiyaçlarını karşılayamayacak. Ondan sonra dünyada biz bir şeyi çözemeyeceğiz yani. Hani sistem aslında bu kadar basit. Haklısın falan dedi o da. Geçsene dayı. Yani sana kırmızı. Bak burada böyle Porsche var, Ferrari var, bir şeyler var. Her yer lüks araba. Neyse işte öyle bir sohbet geçti. Adam bildiğin Black Man dedi buna. O yüzden çok şaşırmıştım. Ve vatandaşlarının da petrol kullanmasını istemediği için Norveç hükümeti şöyle bir şey yapıyor. Vatandaşları dünyanın en pahalı petrolünü kullanıyor denebilir yani. Bak Oslo caddeleri böyle işte. Çok modern yani. Şu şeyini çok seviyorum. Böyle beyaz grimsi bir rengi var şehrin. Bunu çok sevdim yani. Bu çok ferahlatıcı böyle iç açıyor şehir. Yeşiliyle beyazını çok iyi kullanmışlar şehrin. Gerçekten tebrik ederim yani. Her yer beyaz. Böyle bir koyu açık renkler falan böyle. Tam gördüğünüz gibi işte bak koyu açık böyle değişik bir renk. Ve yeşil. Her yer çok yeşil yani. Böyle şeyler görmek çok güzel. Sonuçta bu da bizim gezegenimiz.
Baksana binaları bembeyaz ya. Belli bir silüet oluşturmuşlar yani. Bak bu da aynı. Böyle bir renklerin uyumu var. Çarşaf takımı gibi. Bak yine mimarileri böyle modern, yüksekliğe modern. Hep de cam kullanıyorlar. Camı çok seviyorlar. Bak boydan boya cam bir bina. Şu da öyle. Ağaçların arkasındaki de öyle. Çıktı. Aynen. Şimdi bu camlar nasıl olabilir bilmiyorum. Cam genelde maliyetli bir ürün bina yapımında. Ama artık şey yapıyorlar. Bu camların arasına güneş enerjisi panelleri koyuyorlar. Yani cama vuran güneş aslında enerji üretmenizi sağlıyor. Artık böyle bir teknoloji var. Bunlar da kullanıyorlar mı bilmiyorum ama kullanıyorlarsa helal olsun. Burası da arkadaşlar Akerbridge bölgesi. Şimdi burası şöyle oluyor sistem. Burası eskiden arkadaşlar sanayi bölgesiymiş. Şehrin işte ne bileyim limanı, ıvır zıvır fabrikası, kömürü, jeotermal, kemküm işte bilirsiniz sanayi bölgelerine. Bizim İzmit gibi bir yer yani. Kocaeli gibi, Gebze gibi bir yer. Sonra buradan sanayi tesislerini taşıyorlar çünkü çok merkezi olduğu için muhtemelen. Sonra şu anda buraya böyle inanılmaz böyle kafesi, işte barları, alışveriş merkezleriyle böyle bir cadde ve sokak haline getiriyorlar. İsterseniz bak burayı 1980'li yıllarda bu hale getiriyorlar. İsterseniz gelip burada alışveriş yapabilirsiniz. Ya da gelip burada barlarda zaman geçirebilirsiniz ya da sahile gidip orada gün batımının tadını çıkarabilirsiniz. Ben de bedava olanı tercih ediyorum. Ben tabi her zaman bedava olanı tercih ediyorum. Yani güneşin tadını çıkartmak. Şimdi ben de sahile gidip oradan Oslo manzarasının tadını çıkaracağım. Street of Bangkok. Bak burada şey Bangkok yani Tayland. Tayland değil mi? Aynen. Tayland yemeği var. Böyle açmış abi dükkanı. 70 krona bir şeyler satıyor. Allah bizi aşar abi. 70 bizlik değil. Pahalı. Ya bu modern mimariyi Oslo kadar iyi kullanan bir şehir hayatımda görmedim. Bakar mısın abi? Hani böyle şehirlerin bazı bölgeleri bu şekilde olur. Normal. İstanbul'da da var böyle yerler. Berlin'de de var. Her yerde var yani. Ama buranın her yeri böyle. O kadar güzel hani o kadar güzel kullanıyorlar ki modern mimariyi. Bir de bu binaların hepsi şeymiş. Doğaya saygılı binalarmış arkadaşlar. Doğa dostu yani. Bayıldım ya. Ben Norveç'e aşık oldum galiba. Baksana yine mimariye bak. Şimdi Wi-Fi olan bir yere çömeyim de biraz Wi-Fi sinyalleyeyim. Şu binanın şeyini çok sevdim, grafitilerini. Harika yapmışlar. Burada Wi-Fi var mı ya? Yapma be. Yapma yanarız be. Yok burada. Hadi konumu değiştirelim. Şimdi neredeyiz? Ha, şuradan gidip diğer köprüden de sola girip oradan sahilden yürürüz. En kötü yerde Starbucks var. Starbucks'a konarız. Bu arada Norveç dünyada en çok kahve tüketen ülke arkadaşlar. Hani öyle böyle değil, hayvan gibi içiyorlar. 1870 yılından önce gelmiş buraya kahve. Ama o zamana kadar kimse takmamış yani ne olacak falan deyip. Ondan sonra 1870 yılında burada popülerleşmeye başlamış. Şu anda dünyanın en çok kahve tüketen ülkesi konumunda. Böyle kanalda vesaire hiçbir yerde koku vesaire hiçbir şey yok abi, tertemiz. Martısı, balığı, kuşu hepsi geliyor, yüzüyor, takılıyor. Hiçbir koku yok ki. Değil koku, çöp yok suyun üzerinde. Mis gibi tertemiz deniz kokuyor yani. O şu ilerideki kale de tabii ayrı bir konu. Size onu ayrı olarak anlatacağım. Şu ileride bir kale var. Denize sıfır, lüküs kale. Bayıldım buraya ya. İnanılmaz. Şurada kale manzarası var. Burada yatlar, katlar, işte gün batımı, Wi-Fi de buldum. İnsan başka ne ister ki? Bak şurada modern binalar var. Burada da böyle kale maya var işte. Şu karşıda petrol rafinerileri var galiba. Tam emin değilim ama muhtemelen onlar petrol rafinerileri. Tam şurada, muhtemelen kamerada gözükmüyor ama onlar petrol rafinerisi bence. Çok güzel ya. Hadi şimdi kaleye. Yok, önce şeye gideceğiz. City Hall, yani belediye binasına gideceğiz. Çok görkemli bir bina değil ama güzel bir bina. Şimdi orayı göstermeden olmazsa da. Hem yolumuzun üzerinde. Bu arada şarj aletim kablom bir ediyor, kafasına göre bir şarj etmiyor. Kafayı yiyeceğim.
En kötü artık yarın gidip en ucuzundan alacağım yani. Çünkü daha iyi bir seçenek yok. Bak burada işte böyle kafeler var, restoranlar var. Burada ben olsam burada balık yerdim. Yani yiyemem ama ben olsam balık yerdim. Gelirdim burada hapur hapur balık yerdim abi. Muhtemelen çok güzel balık ama şu an çoğu kapalı bugün pazar olduğu için tabi. Böyle bir kordon işte denizin kenarında burası da. Bak yine modern mimari ateş ediyor tabi dibimizde. Çok ilginç ya. Bir de arkadaşlar bak şu tam karşıda gördüğünüz yer Akersu. Yani buranın en ünlü kalesi. Şimdi bak burası 1299 yılında inşa edildi arkadaşlar bu karşımda gördüğünüz kale. Niye buradan çekiyorum videosunu? Çünkü şu an kapalı olma ihtimali var. Hani saat oldu 7.30 falan öyle bir durum var yani. Oslo Norveç'in başkenti oluyor o zamanlar. Ondan sonra da Kral 5. Haakon diye bir adam var böyle kralmış o zamanlar. Diyor ki diyor bu kaleyi yapın diyor. İşte amacı da bu şehri böyle denizden gelecek, kenardan köşeden gelecek, gemi falan fistan. İşte geldiği zaman diyor koruruz diyor. Öyle bir şekilde emir veriyor. Sonra böyle büyüyor. Şu anda bak gördüğünüz gibi şuradan başlıyor kale. Böyle gidiyor ta şuraya kadar. Şurası son noktası. Yani eskiden bu kadar büyük değilmiş ama sonra büyütmüşler. Sonra işte neyse bu kaleyi zamanında bir ara hapishane yapmışlar. Zaten bütün kaleleri bir ara hapishane yapıyorlar abi. Ondan sonra şu anda içinde Norveç Silahlı Kuvvetler ve Norveç'in direniş müzelerine ev sahipliği yapıyor. Öyle bir durum var yani. Şimdi bildiğiniz gibi 2. Dünya Savaşı yılında Norveç işgal ediliyor Nazi Almanyası tarafından. O yüzden içine de müze yapıyorlar işte Norveç'in direnişiyle ilgili. Ne kadar direniyor bilmiyorum. Zaten çok kısa bir sürede işgal ediyor diye biliyorum ama öyle bir müze yapmışlar yani. Oha ilk defa görüyorum. Galiba buradaki tekne elektrikli arkadaşlar. Şurada şarj istasyonları var. Çok ilginç. Vallahi hayatımda ilk defa gördüm. Bak burada yüzen evler var böyle. Galiba bunları kiralıyor mu, takılıyor musun? Öyle bir durum var. Şu evler yüzüyor. Orada böyle heykeller, atlı. Aynen bak kok. Bunlar böyle kiralıyorsun bu yüzen evlere. Ondan sonra istersen bunlarla şey yapabiliyorsun işte. Galiba geziyorlar mı bilmiyorum da geziyorlar da galiba. Öyle bir durum var yani. Güzel bir deneyim. Param varsa mantıklı yani. Burada milli kahvecimiz var. Starbucks. Hastasıyım ya. Gerçekten bak Starbucks hani öyle fifiliyim ben değil yani. Hastasıyım. Niye hastasıyım biliyor musun abi? Hem kahvesi ucuz, hem kahvesi güzel. Bana göre güzel yani. Beğenme beni bağlamıyor. Hem bana göre ucuz, hem de abi böyle gir, otur, takıl. Kimse de sana niye geldin, niye gittin demiyor abi. Wi-Fi'yi kullan, onu kullan, bunu kullan. Ne istiyorsan kullan yani. Tuvaletine gir, suyunu doldur. Sana kalmış. Yerel esnaf desteklemiyorsa beni, Starbucks destekliyor. Ben de Starbucks'ı destekliyorum abi. Yapacak bir şey yok yani. Bu bina da bayağı iyiymiş. Bak böyle tuğla bir bina. Şu karşıda gördüğünüz iki kuleli yer de tuğla. Orası da şey işte City Hall yani eski belediye binası. Hala belediye binası galiba. Hadi gidip görelim. Bunlar da feribotlar bak. Buradan böyle bir sürü adaya falan gidebiliyorsunuz. Bunları artık internetten bakarsınız fiyatlarına zaten. Çünkü değişiyor yani enflasyon var. Benzin fiyatları durmuyor vesaire ıvır zıvır yani. Şu anda ne desem yalan olacak. Bunlara bakabilirsiniz ama Oslo'nun etrafı full ada. Haritada açıp bakın. Belki koyarım aşağıya bak şöyle koyarım. Haritada zaten görün her yer ada abi. Bizim İstanbul gibi yani. Daha da fazla hatta. Bu belediye binasının hemen yanında Ulusal Müze, National Museum. Eğer gelirseniz yine ziyaret edebilirsiniz. Bana biraz pahalı geldi. Yani şu an müze ziyaret edemiyorum arkadaşlar. Çünkü param gerçekten yok. Aynı zamanda hani ben şu anda bu seyahatte 8 ülke gezdim. 8 ülkede onlarca şehir gezdim. Eğer ben her şehirdeki her müzeye girersem benim param zaten yok. Hiç olmaz. O yüzden göz göremedim yani. Burada Game of Thrones reklamlı durak var. Orada sokak müziği abisi var. Ne kadar güzel bir gün ya. Ne kadar pozitif bir gün ya. Helal olsun klarnetçi dayı. Vallahi Roman abiyi döktürüyor. Burada pamuk şekerci abla var. Abla pamuk şeker satıyor galiba. Yok abi. Tanesi 50, 3 tanesi 120 kron. Yani mısır da var. Pamuk şeker de var. Neyse işte 55 euro, 120 de 12 euro yapıyor. Oha ne kadar güzel bir resim. Kışın Oslo yukarıdan bak. Şu bina, şu bina.
Vay anasına. Şu anda benim bulunduğum nokta da arkadaşlar neresi oluyor? Hesaplayalım. Tık tık tık. Ben de şu an şuradayım. Ya da şuradayım. Öyle bir durum var. Bak arabayla şeye döküyorlar. Karları denize döküyorlar. Tabii çok birikmiş. Bak buraya da böyle ampul koymuşlar. Hava karardıkça aydınlanıyor mu? Ne oluyor anlamadım ama yanacak herhalde birazdan. Evet bu da arkadaşlar böyle şey işte. Belediye binamız. Oslo Belediye Binası. Bu da tarihi bir yapı. Şimdi bu binanın hikayesi de şöyle arkadaşlar. Şimdi burası her sene Nobel Barış Ödülü'ne ev sahipliği yapıyor. İşte Nobel Barış Ödülü alan her kim varsa artık buraya gelip abi Nobel Barış Ödülü'nü alıyor vesaire. Sonra işte buraya 1931 yılında yapmaya başlıyor Norveçliler. Sonra 2. Dünya Savaşı başlıyor 39 yılında. Zaten milyonlarca tuğla falan kullanıyorlar. Savaş başlayınca 39'da zor ekonomik kriz. Zaten hemen Norveç'i alıyor 1941'de mi 42'de mi Nazi Almanyası. Öyle bir durum ortaya çıkıyor. Ondan sonra ta savaştan 5 sene sonra yani 1950 yılında bitiyor bina. Şimdi şöyle bir şey oluyor aynı zamanda bu binada. İşte dediğim gibi 1950 yılında bitiyor yapımı. Şu anda böyle birçok etkinlik falan oluyor. Bir de her yaz, her ayın İlk çarşambası burada konser oluyormuş. Yani öyle bir şey denk gelirseniz her ayın ilk çarşambasına buraya gelip burada konser falan dinleyebilirsiniz. Bir de burada rehberli ücretsiz turlar var içinde arkadaşlar. Galiba internetten alıyorsunuz bunun da randevularını rehberli ücretsiz turlar için. Onu da linkini aşağıya açıklamalara bırakırım. Oradan isterseniz bakabilirsiniz. Öyle bir durum var yani. Burayı isterseniz arkadaşlar ücretsiz gezebiliyorsunuz. Böyle bir bina yani her sene Nobel Barış Ödülü'nün ev sahipliği yapan 1950 yılında bitmiş 72 yıllık bir bina ve tamamı tuğladan yapılmış. Şehrin doğu yakasını aslında bugün size özetledim yürüyerek bu ağır çantamla bu eşek ölüsüyle şu eşek ölüsü çantamla. Burası şehrin daha çok doğu yakası işte bir de bunun batı yakası var. Orada hem ada var hem de böyle heykellerin oluşturduğu bir tane böyle kocaman bir park var. Oraya da ya yarın ya da öbür gün gideceğim oraya da göstereceğim. Çünkü Oslo'da ben 7 gündür Oslo'dayım ben. Daha birkaç gün daha kalacağım. Yani Oslo'da bol bol vaktim var. Norveç'te daha 20 günüm daha var. O yüzden hiç acele etmiyorum yani. Yavaş yavaş size her yeri göstereceğim. Dünyanın en barışçıl ülkelerinden birinde böyle Nobel Barış Ödülünü vermek bence çok aşırı mantıklı. Şimdi şu kaleye gidelim. Tepesinde insanlar var. Malum demek ki açık. Biz de çıkalım tepesine. İçindeki müzelere giremeyiz şu an ama herhalde tepesine çıkabiliyoruz kayanın. Bu arada bir 2-3 saat önce falan Amerika'da bir çocukla tanıştım. Sohbet ettik. 8 sene önce Amerika'dan Norveç'e taşınmış. Yani dedim ki hangi ülke daha iyi yaşam olarak? Dedi ki Amerika daha çok kazanabilirsin ama dedi hani burada eşitlik var dedi yani. Hani insanlar çok yakın paralar kazanıyor birbirine dedi. Amerika'da uçurum çok büyük dedi. Haklı da yani kesinlikle öyle. Bunu da eklemek istedim. Amerika'da yüksek paralar da kazanabilirsiniz, evsiz de olabilirsiniz. Hepsi mümkün yani ama burada öyle bir şey yok. Hani burada doktor da olsanız, kurye de olsanız kazandığınız para birbirine çok da uzak olmayacak. Ya da en azından ikisiyle de çok güzel bir yaşantınız olabilir. Şurada backpackers'lar var. Backpacker'lar. Burası da kalenin işte üstü, yukarısı. En çok martı seslerini özlemişim ya. Almanya'da falan martının M'si yoktu. Şurada bak club var. İsmi Lupskanse. Eğlenceli duruyor. Pazartesi gününe göre. Gerçi bugün pazar ya dur. Pazar gününe göre yine iyi ama önünde kuyruk falan var yani. Saat de daha erken. Gerçi saat erken değil burada geç kararıyor. Saat 8'i 9 olacak neredeyse. Saat 8'i geçti. Şunu daha da yukarı çıkabileceğim mi ya? Gidip bakayım. Şu arkadan gireceğiz ya anladım şuradan böyle. Ulan çok yüksek ya. Yine tırman. Bu çantayla eziyet gibi ya.
Neyse kendi düşeni alamaz. Devam ki. Vay be. Bu kale tam 1299'dan günümüze. Oo, Osmanlı ile yaşadı arkadaşlar. Osmanlı'nın kuruluşu da 1299. Kaleninki de 1299. Osmanlı İmparatorluğu yaşıt bir kale. Tabi o zamanlar buradakilerin umurunda değil Osmanlı. Çünkü Osmanlı ufacık böyle takılıyor işte Bursa, İznik çevresinde. Oralarda ufak tefek takılıyorlar. Buradan çıkılıyor galiba. Aa, at da var. At ne alaka ya? Abla gelmiş burada otlatıyor atı. Bizim hiç atımız olmadı ya. Vallahi bizim hiç atımız olmadı ya. Oğlum manyak bir yere geldim. Wow. Kalenin tepesi. Burada günü batırın abi kesin. Değer yani. Daha bak bunun da yukarısı var. Buraya insanlar geçmesin diye zincir atmışlar. Tabi dinleyen neden yok. Çünkü buradan düşersen naneyi yersin. Ama bu manzaraya değer. Bak şey de şurada. City Hall. Belediye binası. Dur neyse çömelim hemen. Of her yer sinek. Wow. Günü batırdık. Böyle. Ben gidiyorum. Ama nereye gitsem onu bilmiyorum. Neyse bulacağız bakalım. Hadi işte karede böyleydi arkadaşlar. Bugün dediğim gibi bütün bir şehrin doğu yakasını bitirdik. Şimdi batı yakasında da işte hem müzeler adası denen bölge kaldı. Hem de onun dışında şey kaldı. Neydi adı? Böyle işte heykelli bir park var. Orası kaldı. Oraya da gideceğim. Ama bakalım işte zamanla. Bugün para kazanamadık ama bugün en azından şehri gördük. Zaten amacımız da para kazanmak değil. Amacımız şehri görmek Norveç'te. Yani para kazanmak olsa mühendisliği bitirir abi. Gelirim burada çatır çatır ayda 5000 euroya çalışırım yani. Mesela o değil yani. Hadi gidelim. Bugün yorulduk ama değdi ya. İlber hocamın dediği gibi. Yürüyün demiş. Biz de yürüdük. Bak dayı hemen durdu valla. Allah razı olsun. Neyse işte İlber hocam diyor ya abi şehre yürüyün diyor. Şehre yürümeden anlayamazsınız diyor. Şehre yürüyün arkadaşlar. Öyle geldim otele yattım çat şut çat o yemek o ekmek elden su gelden zaten otele para bile vermeyin. Abi gelip bak bir şehri görmek istiyorsanız yürüyeceksin. Yürüyeceksen sabah erken kalkıp gece geç otele gireceksin. Ya abi şimdi sen 8 saat yatacağım diye burada gelip niye 300-500 euro para vereceksin ki Norveç'te yani. Norveç'te zaten git paran mı var? Orta düzeyli birisin ya da zengin birisin. Paran olsa bile git 500 euroluk para vereceğine git abi 50 euro para ver hosteline. Mesela yani hani euro bile çok pahalı da ben hani zengin değil durumu olan arkadaşlar için söylüyorum. O yüzden böyle bir durum var yani. Gezin. Kutsal yere geri döndük arkadaşlar. Burası benim satış yaptığım cadde işte. Opera binası yine karşıda. Neyse en azından bugün farklı yerler gördük. Benim de çok hoşuma gitti abi. Ben artık hani geziyorum gibi hissetmiyorum. Gece gidiyorum yatıyorum çadırıma. Ondan sonra kalkıyorum işte geliyorum şeyime. Öyle böyle değişik bir durum yani. Sanki yerleşik hayatta evsiz gibi yaşıyormuşum gibiydi. Şimdi daha rahatım ama. Bak şu bot da her sabah çıkıyor burada. Sonra gece giriyor. O zamana kadar yok. Böyle bu da tuğ teknesi mi artık bilmiyorum ama böyle bir alet cihaz artık ne dersen de. Arkadaşlar bütün planlar değişti. Şimdi Interrail Türkiye'den beni ağırlayacak birini buldum. Onun yanına gideceğim. Herhalde birkaç gün onun yanında kalacağım. Bayağı bir yoldu bu iş çünkü yani artık yetmişti.